Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Çalışan Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanya'da oto tamir ve oto alım satım işini inceleyeceğiz. Bu videoyu çekmek için Kayfset Teknik Taşkın'a geldik. Şimdi birazdan içeriye gireceğim. İçeride İbrahim abimiz var. Kendisine sorularımızı ileteceğiz. Kendisi burada Kayfset Teknik Taşkın'ın ortağı, ikinci el araba alım satım işiyle ilgileniyor. Bizlere tamire gelen araçların işleyiş şeklinde nasıl işlediğini, aynı zamanda eğitim süreci olsun, fiyatlar olsun, bu tür konularda bazı bilgiler verecek. Bunun için kendisine sorularımızı ileteceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, bugün İbrahim abiyle beraberiz. Kendisi ST Otomobil'in sahibi. Kayfset Teknik Taşkın, Tahsin Taşkın'ın ortağı. Evet abi, istiyorsan biraz kendinden bahset abi izleyicilerimize. İzleyicilerimiz seni tanısın. Yani isim, soy isim ya da yaşını vermek istersen verebilirsin. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Efendim öncelikle sevgili seyirciler hayırlı sabahlar diliyorum. Geçmiş bayramınızı canı gönülden tebrik ederim. Adım İbrahim Saltın, aslen Gaziantep'liyim. 1976 Almanya doğumluyum. Yaklaşık 28 yıldır bu meslek içerisindeyiz. Sevgili ortağım Tahsin Taşkın ile, o da kendisi Kayserilidir, müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Abi, bu mesleğe girişin nasıl oldu? Yani Lise eğitimi sonrası, yani 10. sınıf tamamladıktan sonra başvurularımı yaptım. 1993'ten 97'ye kadar 3,5 yıllık oto elektrik, oto tamir eğitimimi tamamlayarak kalfalık belgeme sahip oldum. Sınavları başarıyla tamamladık. Şükür Allah'a bitirdik bu işi. evet abi. Peki abi, Almanya'da genel olarak bu tamir işlerinde falan yani ortalama Ausbildung, yani mesleki eğitim şeyi tam olarak yani kaç yıl? Hepsi her zaman aynı mı oluyor? Şimdi şu anki eğitim süresi yaklaşık 3,5 yıl, maksimum 4 yıl. Oto elektrik, oto kaporta, oto mekanik hepsi bir çatı altında toplanıyor. Zaten mekatronik olarak geçiyor. Yani genel olarak 3,5 yıllık eğitim sonrası kalfalık belgesine sahip oluyorsunuz. Peki abi, bu kalfalık daha doğrusu bu eğitim sürecinde hani ilk yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, ben bildiğim kadarıyla her eğitim alan kişilerde aldığı maaşlar değişiyor. Yani ortalama maaşlar nedir? Mesela bu kalfalık, bu eğitim sürecinde. Eğitim sürecindeki çıraklık dönemi diyoruz biz ona. Evet. Çıraklık dönemindeki birinci yıl mesela net maaşınız yaklaşık 400 ile 600 euro arası net maaş. İkinci yıl diyelim 650, üçüncü yıl 750 olabiliyor. Oto kaporta, oto elektrik bölümündeki maaşlar böyle, ama diğer branşlardaki bölümler tabii ki fazla veya eksik olabilir. Evet. Peki abi, diyelim ki mesleki eğitim bittikten sonra ortalama maaşlar ne kadar oluyor? Mesela tam usta olunca, tam usta olmadan önce. Kalfa olduktan sonra asıl eğitim ondan sonra başlıyor. Çünkü kalfalık döneminde yine bir ustabaşınız var, sizlere yardımcı oluyor, ama kalfa belgesini aldıktan sonra asıl eğitim ondan sonra başlıyor. Çünkü her aracın arızası farklı ve tecrübe yeni kazanılıyor. Maaşlar da genel olarak ortalama net maaş 1800 ile 2400 euro arası değişmektedir. Evet abi. Şimdi abi, İbrahim abi, sen tam olarak burada ne iş yapıyorsun? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla iki parça Tahsin Taşkın'la beraber. Sen hani ST Otomobil'in sahibisin. Yani biraz kendi yaptığın işten istiyorsan izleyicilerimize bahset. Aynı zamanda yani Benim asıl buradaki görevim satış elemanıyım. Hem patronum hem satış elemanıyım. Bizim ağırlıklı çalışma bölgemiz otomobil alım satımı, efendime söyleyeyim karavan alım satımı, oto kiralama, oto çekme, motor, mobilyet, bisiklet, elektrikli bisikletler alıp satıyoruz. Yurt dışına gidecek araçlarımız var. Yurt içinde kalacak araçlarımız var. Biz bunları ikiye ayırıyoruz. Yurt dışına gidecek araçlarımız zaten onların da yağını, suyunu kontrol ederek müşterilerimizin kendi ana vatanına sağ salim gitmesini sağlıyoruz. İç piyasadaki, Almanya'daki sattığımız araçlarımıza muayene yeni, lastik yeni, efendime söyleyeyim bakımları tamamlıyoruz. Müşterilerimiz en azından 6 ay rahat bir şekilde araçlarına binebilsinler. Evet abi. Peki abi, siz ortalama günlük kaç saat çalışıyorsunuz? Yani... Şimdi müşteri hizmetimiz sabah 8'de başlıyor, akşam 5'e kadar. Ama tabii ki kendi işimiz olduğu için
sabah 7'de başlıyoruz. Akşam 6, 7, 8'e kadar ilerliyor. Çünkü müşterileri gönderdikten sonra bunun hesabı var, kitabı var, parça siparişi var. Ofis işleri devam etmektedir. Şimdi genellikle Almanlar ne tür arabalar tercih ediyor abi? Abi genellikle yani hakiki Almanlar tabii ki ne Alman araçlarını tercih ediyorlar. Volkswagen, Opel, Ford, BMW, Audi bunlardan hiçbir zaman şaşmamışlardır, şaşmazlar da. Peki abi şimdi genellikle hani sen dediğin gibi Almanlar kendi yaptığı arabaları daha çok tercih ediyor. Yani Almanlar arabalarına bakıyorlar mı? Genel olarak bakıyorlar, bakımlarını hiçbir zaman eksik etmezler. İç dış temizliğine de önem verirler. Herhangi bir çizik olursa, herhangi bir kaportada hasar olursa onu en yakın zamanda hasarı gidermeye çalışırlar. Peki abi sana göre en sağlam araba hangisi? Sana göre. Şimdi ben şahsen kendim Mitsubishi aracından çok memnunum. Çoluk çocuk da Mitsubishi'ye biniyor. Ama ki şöyle söyleyeyim, Japon arabaları her daim sağlamdır. Son zamanlarda kalite konusunda Alman araçları biraz negatife düştü, öyle söyleyeyim. Yani parçaları genel olarak da dış ülkeden geliyor. Eski hakiki Alman kaliteli araçlar kalmadı. Hepsi zaten plastik döşemeden oluşan bir döneme geldik. Evet, peki abi şimdi genellikle hani Türkiye'dekiler de her zaman söylerler ya diyorlar Almanya'da Avrupa'da araçlar çok ucuz falan filan. Yani bunun ucuzluğun nedeni nedir? Yani izleyicilerimiz, Türkiye'deki izleyicilerimiz de bunu bilmek istiyorlar. Genellikle merak ediyorlar. Neden hani Türkiye'de daha pahalı, Avrupa'da daha ucuz, hani insanlar 300 euro, 100 euro bile araba alabiliyorlar. Yani bunun genel olarak nedeni nedir abi? Şimdi buradaki bir maaş ile varsayalım 2000 euroluk net maaş alıyorsunuz bir ayda. Kazancınız 2000 euro net maaş. Bu 2000 euro net maaş ile bir araça, bir otomobile sahip olabiliyorsunuz. Neden? Üretim yeri Almanya. Orada sıkıntı olmuyor. Parça bolluğu var. Vergiler uygun, sigortalar uygun. Evet, yani ondan dolayı diyorsun. Genellikle hani burada üretildiği için, Alman malı olduğu için ucuzluk biraz da buradan geliyor. Yani ucuz olduğu için yani burada üretildiği için genellikle araçlar ucuz oluyor. Almanya dış ülkeye bağlı olmadığı için parça konusunda, üretim konusunda, akıl konusunda, mühendislik konusunda o sebepten ötürü yani dışarıya vereceği parayı kendi iç ülkesinde çalıştırıyor. Bu sebepten ötürü de araçlar ucuz, uygun. Peki abi şimdi bildiğimiz gibi Avrupa ülkeleri olsun, Almanya olsun hepsi elektrikli araçlar konusunda biraz daha hem havanın daha temiz olması için, doğanın korunması için elektrikli araçlara biraz daha yoğunlaştılar. Yani bu elektrikli araçlar size tamir için geliyor mu yani daha önceden yani geldi mi, gelecek mi? Bu konu hakkında biraz bilgi verir misin? Şimdi elektrikli araçlar rağbet görmeye başladı. Avrupa'da özellikle de Almanya'da gelecek 5 yıl içerisinde araçlar bize gelmeyecek. Neden bize gelmeyecek? Servis bakımlı olduğu için, garantili olduğu için ilk 5 yıl içerisinde o araçlar bize uğramayacak. Ama 5 yıldan sonra bizlere mutlaka uğrayacaklar. Evet arkadaşlar şimdi elimizdeki soruları, sizlerden aldığımız soruların hepsini İbrahim abiye ilettik. Abi söylemek istediğin başka bir şey var mı izleyicilerimize? Ana vatanımızdaki arkadaşlarımıza, annelerimize, babalarımıza, tüm sevdiklerimize selamlarımızı iletiyoruz. Avrupa ve Almanya'daki seyircilerimize de iyi seyirler diliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi İbrahim abi bana işleyişin nasıl olduğunu gösterecek. Şimdi bir tane dışarıda bir araç var. Aracı içeriye getireceğiz. Hani aracın genel olarak arıza tespitidir, nasıl yapılıyor. Bu konular hakkında bana bilgi verecek. Şimdi geçelim hızlı bir şekilde araca. Şimdi abi bir araba geldiği zaman İbrahim abi siz bunun arızasını nasıl anlıyorsunuz? Şimdi müşteri şikayetine göre biz araçtaki arızayı tespit ediyoruz. Alttan, üstten, sağdan, soldan patırtı kütürtü gelir diyor. Frenlerim tutmuyor diyor. Arabada rot başlarında bir sıkıntı var diyor. Biz ona göre aracımızı lifte kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra tespitimizi yapıyoruz.
Buyur gel beraber bir bakalım. Bu araba şimdi bakım için geldi. 25.000 kilometrede Volkswagen Touran. 25.000'lik bakımı yapacağız. Lastikler, frenler, amortisörler, yayları A'dan Z'ye kadar biz bu arabaya bir check-up yapacağız. Egzosundan tuttu ta rot başlarına kadar yağ filtresi, yağ, hava filtresi, polen filtresi bunların hepsi değişecek. Evet abi. Komple Ben bir genel tespit yapıyorum. Ondan sonra elemanlarımız da gereken bakımı yapıyorlar. Rot başları, rotil başları, amortisörler, yaylar. Buralarda herhangi bir yağ kaçağı var mı? Zaten biz bu işin ustası olduğumuz için anında hemen gözümüzle tespit edebiliyoruz. Aracımız gerçi 25.000 kilometrede, lakin bazen hiç belli olmuyor. 25.000'deki araçlar dahi büyük arıza çıkartabiliyor. Ya ben arabalardan pek fazla anlamadığım için yani o yüzden komple işleyişi öğrenmek istiyorum. Yani araba geliyor, arızası tespit ediliyor. Ondan sonra yani benim anladığım kadarıyla siz arızasını tespit ettikten sonra kendi elemanlarınız o tamiri gerçekleştiriyor. Aynen öyle. Zaten servisi biz kendi kafamızda yapmıyoruz. Volkswagen, BMW, Ford, Audi bunlar demişler ki 25.000'de yağ ve filtre değişecek. Evet. Audi demiş ki ne yağ filtre ve polen filtresi değişecek. Yani her araçtan araca göre değişiyor bakımlar. Bakım listesinde ne var ise bilgisayardan biz onları buluyoruz. Bakım listesinde ne var ise ne gerekiyorsa biz ona göre araçtaki bakımı uyguluyoruz. Bu aracımızı şu anda lifte kaldırdık. Yaklaşık 3000 kilometre önce yağ değişimi gerçekleşmiş. Yağının filtresini değiştirmeyeceğiz. Lakin bilyaları, lastikleri, frenleri hepsini A'dan Z'ye kontrol edeceğiz. Müşteri yakın zamanda tatile gideceği için başlı baştan sıkıntısız yola çıkmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar, ST Otomobil firması aynı zamanda bir müşterinin aracı bozulduğu zaman araçsız kalmasın diye müşterilere araçla sağlıyorlar. Mesela bu araç aynı zamanda şöyle göstereyim öteki araçları. Bu araç. Yani bu tür araçları da müşteriler zor durumda kalmasınlar diye, araçsız kalmasınlar diye tahsis ediyorlar. Aynı zamanda araç satışı da yapıyorlar. İkinci el araç satışı. Misal bu gördüğünüz aracın şu anki satış fiyatı 1350 euro end price. Bir yandaki arabaya gelelim. Bu aracın da satış fiyatı, modellerine falan bakalım. Volkswagen Golf 4 1150 euro. Zaten gerekli bütün her şey şu şekilde yazıyor. Eğer ki iyice incelemek isteyen arkadaşlar olursa durdurup inceleyebilirler. Buradaki araçlara da bakalım. Skoda Sport. Bunlar genellikle Gebrauchtwagen, yani ikinci el araba olarak. Genel olarak ikinci el satıyoruz. Evet. Araçlarımız uygun, fazla bir kar amacı olmadan müşterimize hizmetlerimizi sunuyoruz. Dış ülke olsun, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, efendime söyleyeyim Romanya, Fransa, Belçika, Hollanda tüm ülkelere araç gönderiyoruz. Dün yeni bir aracımız satıldı. 325 dizel BMW. Efendime söyleyeyim Fransa Lille şehrinden geldiler. Yaklaşık 600-700 kilometrelik bir yol sonucu. Biz onlara zaten ön etaptan güveni sağladık. Aracımızın yağını, suyunu, hava basıncını kontrol ederek aracımızı sağlama aldıktan sonra müşterimiz ile irtibata geçtik. Geldiler sağ olsunlar. Onlar da bizleri kırmadılar. Aracı teslim ettik. Sağ salim evlerine vardılar. Evet, şimdi devam edelim abi. İbrahim abi bize gerekli bilgileri de verdi. Bu aracın fiyatı 8650 euro. Şöyle biraz yakından göstereyim. Görmek isteyen arkadaşlar olursa. Golf Plus 2010 model dizeldir. 117.000'de birinci el.
Evet, devam edelim. Burada yine bir Opel Sport var. Opel Astra. 2015 model. 8.000 euro. Evet, aynı şekilde şöyle devam edelim. Yani aynı zamanda Volkswagen gibi araçların satışı da yapılıyor. Birazdan bir tane de Volkswagen'ı size göstereceğim. Şöyle bunun fiyatı da 6.000. Volkswagen Polo 2011 model. 120.000 kilometrede. Yine birinci el. İlk sahibinden 6.400 euro. Evet, şuna da gelelim. Bu da başka bir aracımız. Buradaki aracımız Renault Twingo 2016 model. 23.000 kilometrede şu anki durumu zaten araç kendisini gösteriyor. Birinci el Euro 6. Klima, otomatik cam, hidrolik direksiyon, sunroof, efendime söyleyeyim, kar lastiği, yazlık lastik hepsi mevcuttur. Evet arkadaşlar, buradaki ikinci el arabalar da bu şekilde. Şimdi bir tane Volkswagen var. Onu da göstereceğim. Bilmem içini gösterebilir miyim ama dıştan aynı zamanda İbrahim abi bize bazı şeylerini anlatacak. Evet, şimdi geçelim. Sevgili arkadaşlar, otomobil tamiri, otomobil servisinden hariç karavan servisimiz de var. Karavan servisimiz şöyledir: alım, satım, gaz bakımı, lastik, fren, eksantrik kayışı, A'dan Z'ye kadar karavanın içerisinde, dışarısında bulunan tüm hizmetleri sunuyoruz. Gördüğümüz Fiat Frankia modelidir. Evet. Uzun bir karavan, 6 kişilik. Yani hem 6 kişilik yatma kapasitesi var, hem 6 kişilik oturma kapasitesi var. Çift klimadır. Hem motor klima, hem varsayalım deniz kenarında, plajda durduğumuz vakit bu araçla rahatlıkça 3 gün, 5 gün, 15 gün kalabilirsiniz. Elektrik sıkıntısı yoktur. Çünkü üst kısımda paneller var. Elektrik üretiyor. Günlük yani laptop, cep telefonu gibi cihazları şarj etme imkanınız mevcut. Evet, şöyle gösterelim arkadaşlar şimdi. Şöyle uzaktan öncelikle bir göstereyim. Arka kısmında aile yatağımız var. Orta kısmında mutfaktı, lavaboydu ve çocukların yatma bölümü var. Ön kısımda da yine 2 kişilik şoför ve muavin için özel koltuklu pilot koltuklar diyoruz. Pilot koltuklu yerlerimiz mevcuttur. Evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir şey dikkatimi çekti. Quad. Buradaki Tahsin abinin motoru diyeyim. Tahsin abinin motoru. Şöyle biraz göstereyim. Gerçekten de mükemmel bir şey. Abi bunun ortalama fiyatı nedir? Yani Almanya'daki ortalama fiyatı yaklaşık 10.000 ile 12.000 euro arası değişmektedir. 10.000 ile 12.000 euro arasında değişmekte. Ama Türkiye parasına göre vurmayın arkadaşlar. Şimdi Türkiye parasına falan vurduğunuz zaman tabii ki de hani biraz şey oluyor ama değer bence. Harbiden de değer. Şöyle baktığın zaman harika bir şey. Bunun üzerine bineceksin var ya, Allah. Süreceksin, gezeceksin. Hani diye bineceğin üzerine vuracaksın kırbacı. Süper bir şey bence ya. Harbiden de. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere elimizden geldiği kadar Almanya'da oto tamir, oto alım satım işini anlatmaya çalıştık. Bu videoda bizlere röportaj veren İbrahim abi, onun haricinde Kavset Teknik Taşkın'ın sahibi Tahsin Taşkın abimize çok teşekkür ederiz. Eğer ki böyle videoların devamını istiyorsanız beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.